Güneş, Ent dağlarının karlı zirvelerinin ardından doğdu ve Kasko'nun taş sokaklarına altın rengi ışığını serperken, genç rahip adayı Kaya, Güneş Tapınağı'nın en yüksek basamağında diz çökmüş, gözlerini kapalı tutuyordu. Dudaklarından dökülen sözcükler rüzgarla karışıyor, gökyüzüne yükseliyordu. Bu yemin, sıradan bir yemin değildi. Bu yemin, onun tüm hayatını, nefesini, kanını ve ruhunu Inti'ye, güneş tanrısına adayan kutsal bir bağdı. Kaya 17 yaşındaydı. Saçları simsiyah, teni bakır renginde, gözleri ise dağ göllerinin derinliğini taşıyordu. Babası Tupak, Güneş Tapınağı'nın baş rahibiydi ama bu, Kaya'ya herhangi bir ayrıcalık tanımıyordu. Tam tersine, diğer adayların taşıdığı yükün kat kat fazlasını onun omuzlarına yüklüyordu. Tupak, oğluna çocukluğundan beri tek bir şey öğretmişti, güneşin mirasını korumak, onu taşıyacak olan kişinin canından değerlidir. Tapınağın geniş avlusunda sabahın ilk ışığında toplanan rahipler, Kaya'nın bu yeminini sessizce izliyordu. Aralarında Suma vardı, 30 yaşlarında, ince yapılı, fakat bakışlarında dağların sertliğini taşıyan bir kadın. Suma, tapınağın bellek koruyucusuydu. Tüm kutsal bilgiyi, ritüelleri, yıldız haritalarını ve en önemlisi, İnka İmparatorluğu'nun en büyük sırrını zihninde saklıyordu. "Bugün değişir her şey," diye fısıldadı Suma, yanında duran yaşlı rahip Rimak'a. "Bu çocuk o sırra hazır mı?" Rimak başını salladı. Saçları bembeyaz, sırtı biraz kamburlaşmıştı ama gözleri hala keskin, hala uyanıktı. "Kimse hazır değildir. Hazır olmak zorunda kalırsın, işte o zaman olursun." Kaya yeminini tamamladıktan sonra, Tupak onu tapınağın iç avlusuna çağırdı. Burası, sıradan insanların ayak basamadığı kutsal bir mekandı. Duvarlar saf altınla kaplıydı ve güneş ışığı içeri girdiğinde tüm oda sanki alev alıyordu. Ortada büyük bir güneş diski asılıydı, Inti'nin simgesi. Kaya bu odaya daha önce yalnızca birkaç kez girmişti ve her seferinde nefesi tutuluyordu. Tupak, oğlunun karşısına geçti. Uzun, beyaz cübbesi yerde süpürüyordu. Yüzü ciddi, hatta kaygılıydı. "Oğlum," dedi sessiz bir sesle, "bugün sana bir şey anlatacağım. Bu bilgiyi taşımak ağırdır. Bazen bu bilgiyi taşıyanlar onu taşıyamaz ve yıkılır. Ama sen benim oğlumsun ve bu miras artık sana geçmek zorunda." Kaya nefes almayı unutan biri gibi duruyordu. "Babam, ne sırrından söz ediyorsun?" Tupak, odanın köşesindeki taş duvara yürüdü. Elini belirli bir noktaya bastırdı ve duvar, sanki hiç olmamış gibi sessizce içe doğru açıldı. Arkasında uzun, karanlık bir koridor uzanıyordu. "Gel," dedi Tupak. "Ve aklında ne görürsen gör, sorularını sonraya sakla." Koridorda yürürken Kaya, duvarların üzerindeki oymalara dikkat etti. Bunlar sıradan süslemeler değildi. İnce çizgilerle kazınmış haritalar, semboller ve sayılar vardı. Ent dağlarının topografyasını gösteren bir harita. Fakat haritada işaretli bazı yerler, Kaya'nın bildiği hiçbir şehre, köye ya da tapınağa uymuyordu. Koridor, geniş bir yeraltı odasında sona erdi. Oda, taş sütunlarla çevriliydi ve ortasında yere oyulmuş büyük bir havuz vardı. Havuzun içinde su değil, altın rengi bir sıvı vardı, tıpkı erimiş güneş gibi parlıyordu. "Bu nedir?" diye sordu Kaya. "Bu, güneşin kanıdır," dedi Tupak. "Ve bu odanın var olduğunu yalnızca 3 kişi bilir, ben, Suma ve Rimak. Bugünden itibaren 4. kişi sensin." Tupak, havuzun kenarına çömeldi ve elini içine daldırdı. Sıvı, parmaklarının arasından altın iplikler gibi akıyordu. "Babam bana anlattı, onun babası da ona. Ve en başa kadar gidersek, bu SIRR ilk İnka İmparatoru Menko Kepic'in kendisine kadar uzanır. İmparatorluğumuzun temeli yalnızca güç ya da toprak değildir, oğlum. Temeli bu sıvıdır. Kıviyakoha'nın pınarlarından gelen, Entlerin bağrından süzülen kutsal bir özdür. Tohuma döküldüğünde toprak 60 yıl verimli kalır. Yaralıya sürüldüğünde derin yaralar 3 günde kapanır. Ve en önemlisi." Tupak durdu. Gözlerini oğluna dikti. "Ve en önemlisi, bu sıvıyı içen insan 10 yıl boyunca hastalığa yakalanmaz ve zihin gücü 3 katına çıkar."
İşte bu yüzden rahiplerimiz yüzyıllardır savaşlar, salgınlar ve kıtlıklar karşısında imparatorluğu ayakta tutabildi. Bu sıvı olmasa, İnka İmparatorluğu çoktan yıkılmış olurdu. Kaya'nın aklına binlerce soru üşüştü ama tek bir şey söyledi, peki neden yalnızca 4 kişi biliyor bunu? Tupac ayağa kalktı. Çünkü bu sıvıyı yanlış ellerin eline geçtiğini bir düşün. Bunu ele geçiren bir ordu yenilmez olur. Bunu çalan bir tüccar sonsuz zenginlik kazanır. Bunu kullanan bir hastalık bile silah haline gelebilir. Bu nedenle, mirasın korunması, mirasın kullanılmasından çok daha önemlidir. Aradan 3 ay geçti. Kaya, Suma'dan yoğun eğitim almaya başlamıştı. Güneşin hareketlerini hesaplamayı, yıldız haritalarını okumayı, kutsal ritüelleri yönetmeyi öğreniyordu. Ama bunların hepsinin ötesinde, Suma ona şunu öğretiyordu, nasıl gözlemleyeceğini ve nasıl susacağını. Bir rahip, diyordu Suma günün birinde, tapınağın çatı terasında, uzakta görünen dağları göstererek, konuşan değil, dinleyendir. Rüzgarı dinle, taşı dinle, insanların konuştuklarını değil, konuşmadıklarını dinle. Çünkü gerçek tehlike hiçbir zaman gürültüyle gelmez. Hep sessizce gelir. O gün öğleden sonra, Kasko'nun kuzeyinden bir ulak koşarak geldi. Soluk soluğaydı, yüzü terliydi. Tapınağın kapısında durdu ve nöbetçi rahiplere seslendi, baş rahip Tupac'ı arıyorum. Acil haber var. Tupac haberi aldığında yüzü gerildi. Kaya, babasının bu ifadesini daha önce hiç görmemişti. Babasının yüzü her zaman taş gibiydi, sakin, soğuk, kontrollü. Şimdi ise o taşın altında bir çatlak belirmişti. "Ne var?" diye sordu Kaya, ulak gittikten sonra. "Kuzeyden yabancılar geliyor," dedi Tupac sessizce. "Denizden, büyük teknelerde ve onlarla gelen haberler, iyimser değil." Bu, yılın 1527'siydi. Ve o gün Kaya ilk kez, "Conquistador" kelimesini duydu. Tupac, tapınağın iç toplantı salonunda baş rahipler kurulunu topladı. Kaya'ya bu toplantıya girme izni verilmemişti, ama o, koridorda durarak içeriden yükselen sesleri duyuyordu. Rima'nın sesi, bunlar önceki yıllarda da geldi. Kuzey kıyılarında dolaştılar. Birkaç köyü yağmaladılar ve geri döndüler. Başka bir ses, genç bir rahibin sesi, bu sefer farklı. Sayıları çok daha fazla ve yanlarında tuhaf silahlar var, gürültüyle ateş saçan silahlar. Suma'nın sesi, sakin ve keskin, onlar ne istiyor? Tupac, altın, her zaman altın, uzun bir sessizlik. Tupac yeniden, ama bu sefer kaygım altın değil. Kaygım, güneşin kanının onların eline geçmesi. Kaya koridorda neredeyse taş kesildi. Nasıl biliyorlardı? Kim söylemişti? Toplantı sona erdiğinde Tupac dışarı çıktı ve Kaya'yı koridorda görünce durdu. Uzun süre baktı. "Duyun mu?" diye sordu nihayet. Kaya başını eğdi. "Evet, babam." Tupac iç çekti. "O zaman anlarsın. Vaktin geldi. Miras artık senin elinde olacak." O gece yarısı, Kaya, Suma ve Rimac, tapınağın yeraltı odasında toplandı. Tupac da oradaydı ama bu sefer baş rahip olarak değil, bir baba olarak gelmiş gibiydi. Omuzları biraz çökmüştü. Suma, yanında getirdiği küçük bir taş kapta bir toz vardı. Turuncu renkli, ince bir tozdu bu. "Koca yaprağı," dedi Suma, "dağ çiçeğiyle birleştirilmiş. Zihnini açar ve gördüklerini belleğine kazır. Bu geceyi unutmayacaksın." Kaya tozu içti. Tadı acıydı ama sonrasında içini bir sıcaklık kapladı. Tupac konuşmaya başladı. "Sana şimdi anlatacaklarım, bu odanın dışına çıkmaz. Güneşin kanının kaynağı, yalnızca Kviakoha Gölü'nün altındaki mağaralarda bulunur. Bu mağaralara ulaşmanın yolu, yalnızca rahiplerimizin bildiği gizli patikalardan geçer. Yol haritası, taş tablette kazılmıdır ve o tablet." Tupac durdu. Rimac devam etti, "O tablet, Güneş Tanrısı'nın gözyaşı adı verilen yerde saklanmaktadır. Bu yer, Ent dağlarının en yüksek noktalarından birinin ardında, buz tutmuş bir gölün dibindedir." Kaya derin bir nefes aldı. "Peki eğer yabancılar buraya ulaşırsa?" Suma gözlerini kıstı. "Ulaşamayacaklar. Çünkü sen onlara ulaşmadan önce oraya varacaksın.
Ertesi sabah şafaktan önce Kaya, tapınaktan ayrılma hazırlığına başladı. Suma ona bir çanta hazırladı, içinde kurutulmuş et, koka yaprakları, ateş yakma taşları, bir bıçak ve küçük bir altın kap vardı. "Bu kap, eğer kaynağa ulaşırsan güneşin kanından alman için," dedi Suma. "Ama önce tableti bulman gerekiyor." Rimak yanına geldi ve ona küçük bir bez parçası uzattı. "Bu, yolun ilk kısmının tarifini içeriyor. Kaya geçidine ulaştığında, bu tarifteki sembolleri kayalarda arayacaksın. Onlar seni yönlendirecek." Tupak son olarak geldi. Oğlunun omuzlarına ellerini koydu ve uzun süre baktı. Sözcük bulamıyormuş gibi sustu. "Babam," dedi Kaya, "döner miyim?" Tupak dudaklarını sıktı. "Bir rahip böyle sormaz. Ben şu an rahip olarak değil, oğlun olarak soruyorum." Tupak gözlerini kaçırdı. Uzakta bembeyaz karlarla kaplı dağ zirvelerine baktı. "Dönmelisin. Miras, taşıyıcıya ihtiyaç duyar." Bu, Kaya'nın aldığı en dürüst ve en acı cevaptı. Kaya, Kasko'nun taş sokaklarından geçerken henüz şehir uyanmamıştı. Köpekler sızıyordu. Çarşı tezgahları kapalıydı. Uzakta bir bebek ağlaması duyuluyordu, sonra sustu. Şehir, büyük bir uyku içindeydi. Fakat Kaya biliyordu ki bu uyku uzun sürmeyecekti. Yabancılar her geçen gün daha da yaklaşıyordu. Kıyı şehirlerinden gelen haberler kaygı verici olduğu kadar belirsizdi de. Kimileri yabancıların tanrı olduğunu söylüyordu, denizden gelen, yıldırım fırlatan tanrılar. Kimileri ise sadece açgözlü insanlar olduklarını, altın ve güç istediklerini. Kaya ne olduklarını bilmiyordu. Ama şunu biliyordu, güneşin kanı onların eline geçmemeli. Şehrin dışına çıktığında Ent dağlarının yükselişi karşısında bir an durdu. Bu dağlar onun her zaman eviydi ama şimdi farklı görünüyorlardı. Daha yüksek, daha gizemli. Sanki içlerinde bir şey saklıyorlardı ve onu bekliyorlardı. Kaya yürümeye başladı. İlk gün yolculuk görece kolaydı. Ent yolları sarp ama belirgin hatlarıyla önünde uzanıyordu. Kaya çocukluğundan beri bu yolları biliyordu, babasıyla birlikte kutsal mekanlara yaptığı yolculuklarda öğrenmişti. Ama şimdi yalnızdı ve yol hem tanıdık hem de yabancıydı. Akşama doğru küçük bir dağ köyüne ulaştı. Köy 10-15 evden oluşuyordu. İnsanlar onu görünce durdu. Yaşlı bir kadın öne çıktı. "Rahip misin?" diye sordu. Kaya başını eğdi. Kadın içeri buyur etti. O gece Kaya, köy halkının anlattıklarını dinledi. Yabancılar hakkında, kaygılar hakkında, ne yapmaları gerektiğini bilememek hakkında. Ve onların sorularına cevap verdi, bildiği kadarıyla, bilmediği şeyleri de dürüstçe söyleyerek. Gece uyurken rüya gördü. Rüyasında babası tapınağın en yüksek basamağında duruyordu ve onun baktığı yönde güneş batmıyordu, doğuyordu. "Bu iyiydi," diye düşündü Kaya uyanırken. Güneş hep doğar. İkinci günün öğleden sonrası Kaya geçidine ulaştı. Bu, Ent dağlarının iki büyük zirvesi arasında, binlerce yıl önceki toprak kaymaları ve rüzgar erozyonundan oluşan doğal bir geçitti. Rüzgar burada her zaman tiz ve soğuktu, sanki dağlar birbirine fısıldıyordu. Kaya, Rimak'ın verdiği bez parçasını çıkardı. Tarifte yazıyordu, geçidin sol kayasında, kartal pençesi sembolünü ara. Onun altındaki çatlakta ikinci işaret var. Kaya kayaları inceledi. Rüzgarın getirdiği tozlar ve yıllar içinde büyüyen yosunlar bazı kısımları örtmüştü. Ama dikkatli bir bakışla sembolü buldu. İnce, hassas çizgilerle oyulmuş bir kartal pençesi, pençenin 5 tırnağı aşağıya dönüktü. Altındaki çatlağı kazdı. İçinde küçük bir taş vardı, düz ve pürüzsüz. Üzerinde semboller vardı. Kaya bunları ezberledi. Sonra taşı yerine koydu. Bırakmak gerekiyordu, semboller yalnızca o an için okunacak, sonra tekrar gizlenecekti. Yoluna devam etti. Üçüncü gün yağmur başladı. Ent yağmurları ince ve soğuktu, süreklilik arz ederdi. Kaya, koka yapraklarını çiğniyordu, bu hem yorgunluğu azaltıyor hem de soğuğa karşı bir koruma sağlıyordu. Yol giderek zorlaşıyordu. Taş patikalar çamura dönüşmüştü. Kaya birkaç kez kaydı. Ellerini taşlara vurdu. Derilerinin yırtıldığını hissetti ama durmadı.
Öğleden sonra dağın bir kenar noktasına ulaştı ve aşağıya baktı. Derin bir vadi uzanıyordu. Vadinin tabanında ince bir nehir parlıyordu, yağmur altında bile ışıltılıydı. Karşı yamaçta ise ağaçlarla kaplı bir orman vardı. Entler'ın bu yüksekliğinde orman beklemiyordu. Ama işte oradaydı. Yaşayan orman, diye fısıldadı Kaya. Bunu biliyordu. Bu orman, kutsal metinlerde geçen bir yerdi. Güneş Tapınağı'nın en eski belgelerinde bahsediliyordu. Bazı rahipler onu efsanevi sayıyordu, asla gerçek olmadığına inanıyordu. Ama şimdi Kaya'nın gözlerinin önündeydi. Vadiye indi. Nehri geçmek kolay olmadı, sular yağmurdan kabarmıştı, soğuktu ve güçlüydü. Kaya, taşları atlaya atlaya geçmeye çalıştı ama bir yerinde denge kaybetti ve suya düştü. Birkaç saniye suyun altında kaldı. Soğuk bir çığlıkla sesi tutuldu. Sonra ayağa kalktı, nefes aldı, ormanın kıyısına ulaştı ve çöktü. Islaktı, titriyordu ama güvenliydi. Yaşayan orman, adını hak eden bir yerdi. Ağaçlar o kadar yoğundu ki ışık ancak ince çizgiler halinde içeri sızıyordu. Her şey nemli, yeşil ve canlıydı. Kuşlar ötüyordu, farklı türde, farklı seste. Uzakta bir maymun sesi duyuluyordu. Kaya ateş yaktı. Islak giysilerini kurulamaya başladı. Yiyeceklerini çıkardı. Yorgunluk kemiklerine işlemişti ama aklı hala dönemiyordu. Toplantı odasındaki sesler, babasının yüzü, Suma'nın uyarıları. Ateşin yanında oturup düşündü. Güneşin kanı neydi gerçekten? Yalnızca fiziksel bir sıvı mıydı yoksa daha derin bir anlam mı taşıyordu? Rahipler bunu sadece bir tedavi aracı olarak mı kullanıyordu, yoksa arkasında daha büyük bir bilgelik mi vardı? Tupac bir kez şunu demişti, güç, güce sahip olanlarda değil, güce ihtiyaç duyanlara verebilenlerdedir. Kaya o zaman anlamamıştı. Şimdi anlamaya başlıyordu. Gece, ormanda sesler yoğunlaştı. Ama Kaya korkudan değil, farkındalıktan uyanık kaldı. Her sesi dinledi. Ağaçların hışırtısını, uzak suyun sesini, gece kuşlarını. Sanki orman ona bir şey anlatmak istiyordu. Sabaha karşı uyudu. 4. gün ormandan çıkıp yeniden tırmanmaya başladı. Yol şimdi çok daha dikti. Nefes almak güçleşiyordu, yükseklik arttıkça oksijen azalıyordu. Koka yaprakları bu konuda yardım ediyordu ama yetmiyordu. Kaya yavaşladı, adımlarını kısalttı ve ritimli nefes aldı. Öğleden sonra, bir yamacın ardından döndüğünde gördü. Buz gölü. Küçük değildi, geniş ve yuvarlaktı, sanki dağın göbeğindeki bir yara gibi duruyordu. Suyu donmuştu, ama donmaya yeni başlamıştı, çünkü kenarlarda hala açık su vardı. Ortasındaki buz kalınca ve saydam görünüyordu. Güneş tanrısının gözyaşı, dedi Kaya yüksek sesle. Sesi dağa çarptı ve yankılandı. Rima'nın anlattıklarını hatırladı. Tablet, buz gölünün tam ortasında, buzun altına konulmuş bir taş sandıkta saklıdır. Kışın ortasında buraya ulaşmak çok zordur. İlkbaharda buz erir ve sandık görünür hale gelir. Fakat biz şimdi bekleyemeyiz. Kaya gölün kenarına indi. Buzun üzerine bastı. Sağlamdı. Adım adım ortaya doğru yürüdü. Altından gelen çıtırtı sesleri onu duraksattı ama devam etti. Ortada, buzun altında bir şey gördü. Siyah bir nesne, dik bucak taban olan kare biçiminde bir şey. Sandık. Ama buzun altındaydı. Kaya, yanında taşıdığı bıçağı çıkardı ve buzun yüzeyine kazımaya başladı. Bu işe yaramayacaktı, buz en az 40 santim kalınlığındaydı. Bıçakla bu kadar buz kazımak günler alırdı. Durdu, düşündü. Sonra hatırladı. Suma'nın verdiği altın kap. Boş değildi aslında. Kaya onu açtı, içinde koyu sarı bir toz vardı. Güneş tozu, demişti Suma. Sıcaklık üretir. Az kullan. Kaya tozu buzun yüzeyine serpiştirdi. Başta hiçbir şey olmadı. Sonra buz ısınmaya başladı. Hafif bir duman çıktı. Ve buz eridi, hızlı değil ama düzenli biçimde. Sanki güneşin ta kendisi orada yanıyor gibi. Yarım saat sonra sandığa ulaşabilecek kadar bir delik açılmıştı. Kaya elini soğuk suya daldırdı. Dondurucu soğuktu. Parmakları hissini yitirmeye başladı ama ilerledi. Sandığa dokundu, taştı, ağırdı. Ama bir kapağı vardı. Kapağı açtı.
İçinde bir tablet vardı. Ent taşından yapılmış, yüzeyinde oyulmuş semboller vardı. Ve tableti çıkardığında altında küçük bir çıkıntı gördü. Basmak için bir yer. Bastı. Ve sandığın dibinde gizli bir bölme açıldı. İçinde, kristal bir şişede, altın rengi bir sıvı parlıyordu. Güneşin kanı. Küçük bir miktardı, belki 100 mililitre. Ama ışıkta öyle parlıyordu ki bütün gölü aydınlatabilirmiş gibi görünüyordu. Kaya ona uzun süre baktı. Sonra şişeyi ve tableti kendi çantasına koydu. Sandığın kapağını kapattı. Elini buzun üzerinden çekti ve diz çöktü. Güneş o anda bulutların arasından çıktı ve gölün yüzeyine vurdu. Kaya, eğer bu bir işaretti, ne anlama geldiğini anlamak istemedi. Bazen işaretler yalnızca ışıktır, diye düşündü. Ve ışık yeter. Kaya dönüş yoluna çıktığında gün batıyordu. Hızlı yürümesi gerekiyordu, geceyi dağda geçirmek çok riskliydi. Ama yorgunluğu had safhadaydı ve bacakları ağırdı. Ormanın sınırına ulaştığında bir ses duydu. Durdu. Ses yeniden geldi. Uzaktan. İnsan sesi. Birden fazla insan. Kaya bir ağacın arkasına çekildi ve bekledi. 3 adam ormanın kenarından çıktı. İnka elbisesi giymiyorlardı. Kıyafetleri yabancıydı, kalın kumaştan yapılmış, metal parçaları olan giysiler. Birinin belinde uzun bir kılıç vardı. Biri ise omzunda Kaya'nın hiç görmediği, uzun ve ağır bir nesne taşıyordu. Tüfekti bu. Konkuvistadorlar. Kaya nefesini tuttu. Onlar onu henüz görmemişti. Aralarında konuşuyorlardı, anlamadığı bir dilde. İspanyolcaydı bu. Ve biri haritaya bakıyordu. Kaya, birinin haritaya işaret ettiğini ve bir dağ zirvesini gösterdiğini fark etti. Buz gölünü arıyorlardı. Rehberleri vardı. Yerli biri, Kaya'nın tanımadığı, kıyı şehrinden olduğunu tahmin ettiği biri. Bu adam konkuvistadorlara yol gösteriyordu. Kaya kararını saniyeler içinde verdi. Onlar ormanın içine girerlerse, gölü bulabilirlerdi. Sandık orada hala duruyordu, içi boş ama bu önemi yoktu. Sıvıyı arayanlar tableti de isterdi ve tablet Kaya'nın üzerindeydi. Geri çekilmesi gerekiyordu. Hızla. Ormanda geri gitti, dikkatli adımlarla dal kırmadan. Vadiye ulaştı, nehri geçti ve karşı yamaca tırmanmaya başladı. Ama o tırmanırken sesleri duydu. Onlar da harekete geçmişti ve biri bağırıyordu. Görmüşlerdi onu. Kaya koştu. Ent yolları boyunca koşmak, düz zeminde koşmaktan çok farklıydı. Taşlar kayıyordu, eğimler anlamsızca değişiyordu, yol bazen aniden kesiliyordu. Kaya bu yolları çocukluğundan beri biliyordu ama şimdi panikle karışık bir hızla koşmak farklıydı. Arkadan sesler geliyordu ve bir patlama sesi. Tüfek. Kurşun Kaya'nın yanından geçti ve bir kayaya isabet etti. Taş kırıkları Kaya'nın yüzüne sıçradı. Bir an sendeledi ama devam etti. Bir patika hatırladı. Çocukluğunda babasıyla birlikte yürüdüğü gizli bir yol. Normal patikadan ayrılıyordu ve dağın içine doğru gidiyordu, mağaralar boyunca uzanıyordu. Dışarıdan görünmüyordu. Sola döndü. Büyük bir kayanın arkasına geçti. Kayalıklar boyunca yürüdü. Mağaranın girişini buldu, büyük taşların arasındaki dar bir yarıktı bu. Tam bir çocuk sığacak kadar genişti. Kaya dar geldi ama içine girdi, çantasını önüne iterek. Ve bekledi. Ayak sesleri geldi. Yanından geçti. Devam etti. Gitti. Kaya uzun süre nefesini tuttu. Sonra yavaşça saldı. Güvendeydi. Mağara, Kaya'nın beklediğinden çok daha derindi. İçinde durdu ve dinledi. Dışarıdan ses gelmiyordu artık. Konkuvistadorlar başka yöne gitmişlerdi ya da geri dönmüşlerdi. Ama Kaya çıkmayı göze alamıyordu. Henüz değil. Mağaranın içinde karanlık yoğundu. Ateş yakmak tehlikeliydi, dumanı dışarı sızabilirdi. Kaya, yalnız ve karanlıkta, taşların üzerine oturdu. İlk defa gerçekten korku hissetti. Çocukluğundan beri korku duymuştu elbette, fırtınadan, yükseklikten, hastalıktan. Ama bu farklıydı. Bu, bir çocuğun korkusu değildi. Bu, taşıdığı şeyin ağırlığından doğan korkuydu. Ellerini gözlerinin önüne getirdi ama göremiyordu. Karanlık mutlaktı. Tableti düşündü. Kristal şişeyi düşündü. Bunları taşımak ne demekti? Yüzyıllarca süren bir mirasın son halkası olmak ne demekti?
Tupac'ın sözü zihnine geldi, güneşin mirasını korumak, onu taşıyacak olan kişinin canından değerlidir. Ve Kaya, o karanlık mağarada, bir şeyi anladı. Babasının bu sözü söylerken ne kastettiğini. Bu söz, bir emir değildi. Bu söz, bir dua gibiydi. Tupac, oğlunun hayatını mirastan daha değerli bulmak istiyordu. Ama bunu söyleyemiyordu. Çünkü baş rahip olarak söylememesi gerekirdi. Kaya gözleri yaşardığını fark etti. Karanlıkta, yalnız, soğukta ağladı. Uzun zamandır ağlamamıştı. Belki de hiç bu kadar ağlamamıştı. Ve sonra durdu. Nefes aldı. Ve beklemeye devam etti. Sabaha karşı Kaya mağaradan çıktı. Hava soğuk ve sakindi. Gece saatlerinin ardından uyanmaya başlıyordu. Uzakta bir kartal uçuyordu, yüksekte, özgürce. Yola devam etti. Bu sefer daha dikkatli ilerliyordu. Her seste durdu, dinledi, devam etti. Yolu değiştirdi, ana patikayı kullanmak yerine, bildiği ama kullanılmayan dağ yollarından geçti. İkinci gün öğleden önce, tanıdık bir araziye ulaştı. Casco'nun yakınındaydı artık. Ama köy halkı, dün gördüğü köy değildi bu sefer. Başka bir köy, daha büyük. Ve bu köyün girişinde insanlar toplanmıştı. Kaya durdu ve yaklaştı. Köylüler panik halindeydi. Bir yaşlı adam, ellerini sallayarak konuşuyordu, kuzeyden geldiler. İki köyü geçip buraya yaklaşıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kaya aralarına girdi. Kaçın, dedi. Yüksek yerlere gidin. Yanınıza su ve yiyecek alın. Burada kalmayın. Birisi onu tanıdı. Sen rahip misin? Evet. Bize ne olacak? Kaya cevabı bilmiyordu. Ama yalan söylemedi. Bilmiyorum. Ama bildiğim şu, güvende olmanız, her şeyden önce gelir. Gidin. Köylüler dağılmaya başladı. Kaya ise hızlandı. Casco'ya girdiğinde şehir aynı değildi. Sokaklar daha kalabalıktı ama bu kalabalık normaldeki pazar kalabalığı değildi, insanlar endişeyle bir araya gelmiş, fısıldaşıyordu. Çarşı tezgahlarının yarısı kapalıydı. Çocuklar dışarı çıkarılmamıştı. Tapınağa ulaştı. Kapıdaki nöbetçi onu tanıdı ve hemen içeri aldı. Suma onu koridorda bekliyordu. Yüzü gergin ama gözleri sakindi. "Buldun mu?" dedi doğrudan. Kaya çantasından kristal şişeyi çıkardı. Suma'nın gözleri genişledi. Ve, dedi, "Tableti döv." Tableti de çıkardı. Suma derin bir nefes aldı. Konkuistadorlar nereye kadar geldi? Buz gölünün yakınına. Ama sıvıyı bulamadılar. Sandık boştu. Durdu. Ama rehberleri var. Yerliler var aralarında. Bir dahaki sefere daha hazırlıklı gelirler. Suma başını salladı. Bunu biliyordum. O yüzden bir plan var. Gel. Toplantı odasında bu sefer daha az insan vardı. Tupac, Rimac ve Suma. Kaya da içeriye alındı. Tupac, oğlunu görünce yüzünde bir şey değişti, kaygı yüzündeki çizgileri derinleştirdi ama aynı zamanda bir rahatlama da geçti gözlerinden. Söylemedi ama söylememesine gerek yoktu. "Sıvı güvende," dedi Suma. "Ama uzun vadede bu yeterli değil. Konkuistadorlar gidecek değil. Daha güçlü, daha fazla sayıda geri dönecekler." Rimac konuştu, "O zaman sıvıyı kaynağından, yani Kviyakoha mağaralarından ayırmamız gerekiyor. Kaynağı tahrip etmemiz." Tupac duraksattı onu. "Kaynağı tahrip etmek bir son çaredir. Oraya henüz gelmedik. O zaman ne yapacağız?" diye sordu Kaya. Suma tableti aldı ve masaya koydu. Tabletteki bilgi, yalnızca kaynağa ulaşmayı göstermiyor. Aynı zamanda, sıvının nasıl üretileceğini de gösteriyor. Yani, kaynaktan bağımsız olarak, doğru bitkileri, doğru mağara minerallerini ve doğru ritüeli kullanarak sıvıyı yeniden oluşturmak mümkün. Herkes sessiz kaldı. "Bu bilgi şu ana kadar gizlendi," diye devam etti Suma. "Çünkü kaynaktan ayrı üretilebilecek bir şey, çok daha kolay çoğaltılabilir ve kontrolden çıkabilir. Ama şimdi bizi bekleyen tehdit düşünüldüğünde, bu bilgiyi güvenilir ellere vermek zorundayız. Ve bu ellerin sayısını artırmamız gerekiyor." Tupac başını eğdi. Suma haklı. Bir sır, tek bir kişide kalırsa yok olabilir. Ama birçok kişide kalırsa, yaşar. O günden sonra Kaya'nın görevi değişti. Artık öğrenmek değil, öğretmek zorundaydı.
Suma, İnka İmparatorluğu'nun dört bir yanından dikkatle seçilmiş 12 genç rahip adayını Cusco'ya çağırdı. Bunlar, doğuştan gözlemci, zekalarıyla öne çıkmış, güvenilirliğini kanıtlamış gençlerdi. Hiçbiri henüz güneşin kanının varlığından haberdar değildi. Kaya önce onlarla bireysel olarak konuştu. Her birini dinledi. Her birinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya çalıştı. Suma'nın öğrettiği gibi, konuşmadan önce dinle. Sonra toplu eğitimlere başladı. İlk hafta genel bilgiyle geçti. Ent bitkilerini tanıma, mağara minerallerini ayırt etme, ritüellerin sembolik değil, pratik boyutlarını anlama. İkinci hafta tableti incelemeye başladılar. Semboller öğretildi, formüller açıklandı, ölçümler tartışıldı. Kaya fark etti ki öğretmek öğrenmekten çok farklıydı. Bir şeyi anlamak başkaydı, onu başkasına aktarmak başkaydı. Zira her öğrenci farklı sorular soruyordu, bazıları Kaya'nın hiç düşünmediği sorular. Ve bu sorular Kaya'yı da daha derin düşüncelere sürüklüyordu. 12 adayın içinde biri öne çıktı, Inti adında bir genç. 15 yaşındaydı, küçük yapılı ama zihni keskindi. Her şeyi anlayabilmek için birden fazla soru soruyordu. Hem sinir bozucu hem de mükemmeldi bu. Kaya, dedi bir gün Inti, sıvıyı üretmek öğrendik. Ama nasıl kullanacağımızı kim karar verecek? Bir kişi mi, grup mu? Ve yanlış kullanılırsa? Kaya gülümsedi. İşte bu, en önemli soru. Cevabı var mı? Evet, ama cevabı ben vermeyeceğim. Sen ve arkadaşların zaman içinde kendiniz oluşturacaksınız. Çünkü miras yalnızca bir formül değil. Miras, o formülü kimin için ve nasıl kullanacağına dair bilgeliktir. Ve bilgelik, öğretilmez, yaşanır. Conquistadorlar, 1532'de Cajamarca'ya ulaştı. Ve o yıl İnka İmparatoru Atahualpa, bir tuzağa düşürülerek esir alındı. Haber, Cusco'ya çabuk ulaştı. Tapınak, derin bir sessizliğe büründü. Tupac o gece odasında oturdu ve içten içe ağladı. Kaya onu ziyarete gittiğinde, yaşlı başrahibi böyle gördü ve onun için hiçbir şey yapamadı. Yalnızca yanında oturdu. "İmparatorluk yıkılıyor mu?" diye sordu Kaya. Tupac uzun süre cevap vermedi. "İmparatorluklar yıkılır, oğlum. Hepsi yıkılır. Mısır yıkıldı. Roma yıkıldı. Bizden önce binlerce imparatorluk vardı ve hepsi geçti. Bu, dünyanın kaderi. O zaman neyi koruyoruz?" Tupac bu kez cevabı hızlı verdi. "İnsanı koruyoruz. Taşı, altını, toprak değil. İnsanı, insanlığın içindeki ışığı, güneşin kanı, bir sıvı değil, o ışığın sembolüdür. Ve sen onu taşıdıktan sonra, artık senin içinde de o ışık var." Suma, 12 adayı çağırdı. Toplantı, tapınağın en gizli odasında yapıldı. Kaya da oradaydı. "Cusco yakında düşecek," dedi Suma sakince. "Bu bir kehanet değil, gerçek. Ve biz hazırlıklı olmalıyız. Her biriniz, farklı bir yöne gideceksiniz. Kuzey, güney, doğu, batı. Entlerin dört köşesine. Ve yanınızda tabletten öğrendiklerinizi taşıyacaksınız, taş üzerinde değil, zihninizde." Inti sordu, "Şişedeki sıvı?" "O da bölünecek," dedi Suma. "Her biri küçük bir miktar alacak. Ve o sıvıyla, yeni kaynak noktaları oluşturacaksınız, uzak mağaralarda, güvenilir ellerde." Kaya ise onlara şunu söyledi, "Gideceğiniz yerde kim olduğunuzu saklamayın. Rahip olduğunuzu söyleyin. İnsanlara yardım edin, hasta olanları, açları, yalnızları. Çünkü yardım etmek, sizi güvende tutar. İnsanlar, onlara iyi davrananları korur." Adaylar bir hafta içinde Cusco'dan ayrıldı. Hepsi ayrı günlerde, ayrı yönlere. Kaya, her birini uğurladı. Inti, en son ayrılandı. Güney'e gidecekti. "Kaya," dedi gitmeden önce, "sen nereye gideceksin?" Kaya düşündü. "Burada kalacağım. Tapınağı koruyacağım. Ya da, tapınaktan geriye kalanı." Inti baktı. "Bu tehlikeli." "Evet." "Neden?" Kaya gülümsedi. "Biri kalmalı." Inti sarıldı ona. Genç, küçük yapılı, zeka dolu bir çocuk, bir gün büyük bir bilge olacaktı. Kaya bunu hissediyordu. "Git," dedi Kaya. "Güneş seni izliyor." Conquistadorların Cusco'ya girdiği sabah, Kaya tapınağın en yüksek terasındaydı. Güneş o sabah geç doğdu, ya da öyle hissetti.
Ufukta önce kırmızı, sonra turuncu, sonra altın. Her zamanki gibi, hiçbir şeyi değiştirmeyen bir gün doğumu. Tupak yanına geldi. İkisi yan yana durdu. Şehirden sesler yükseliyordu. Metal sesleri, at nalaları, tanımadık komutlar. "Gitmelisin," dedi Tupak oğluna. "Şimdi. Ya sen?" "Ben baş rahibim. Yerimdeyim. Babam." Tupak döndü ve oğluna baktı. Gözlerinde ağlamak yoktu ama bir şey vardı. Belki her şeyin yerli yerinde olduğuna dair bir kabul. "Miras sende," dedi. "Bu yeter." Kaya, babasının elini tuttu. Sıkıca. Bir süre öyle kaldılar. Baba ve oğul, güneşin altında, dünyanın değiştiği bir sabahta. Sonra Kaya bıraktı. Döndü. Ve yürüdü. Kaya, güneye gitti. Inti'nin arkasından değil, farklı bir yol, farklı bir köy. Küçük bir Ent köyüne yerleşti. İsmi yoktu bu köyün, ya da köylüler bir isim koymamışlardı. "Burası sadece burası," diyorlardı. Kaya, köyde kalmak için izin istedi. Köy büyüğü, yaşlı ve güçlü bir kadındı, Amaru. Gözleri keskin, sesi tok. "Ne yapabilirsin?" diye sordu Amaru. "Bitkileri tanırım, hastaları tedavi ederim, yıldızları okurum, tarım ritüellerini bilirim ve öğretirim." Amaru bir süre baktı. "Öğretmek ne demek sana göre?" Kaya düşündü. "Öğretmek, bir kişinin içindeki bilgiyi başka kişilerin içine taşımak değildir. Öğretmek, insanların kendi içlerindeki bilgiyi bulmalarına yardım etmektir." Amaru gülümsedi. "Kal." Kaya o köyde yıllarca yaşadı. 10 yıl, 20 yıl. Saçları ağarmaya başladı. Yüzüne kırışıklar geldi. Elleri, dağ taşlarını kazıyan eller gibi pürüzlendi. Ama gözleri hala aynıydı, dağ göllerinin derinliği, hala oradaydı. Köyde çocukları eğitti, bitkileri tanıttı, hastalara baktı, kuraklık dönemlerinde su bulmayı öğretti. Yıldızlara bakarak ekim takvimi oluşturulmasına yardım etti. Güneşin kanını yalnızca en ağır durumlarda kullandı ve her kullanımdan önce Suma'nın öğrettiği ritüeli yaptı. Çünkü biliyordu ki bu sıvı sonsuz değildi. Bir gün tükenebilirdi ve tükenene kadar doğru kullanılması gerekiyordu. Zaman zaman uzaktan haberler geldi. Konkuistadorların ilerlemesi, şehirlerin düşmesi, tapınakların yıkılması, altınların taşınması ve insanların, sayısız insanın, anlamsızca ölümü. Kaya bu haberleri dinliyordu ve içi eziliyordu. Ama umutsuzluğa kapılmıyordu. Çünkü 12 adayı hatırlıyordu. Ve her sabah, güneş doğduğunda, şunu düşünüyordu, onlar da bu güneşi görüyor. 23 yıl sonra, bir ulak köye ulaştı. Yorgundu, ayakları yara içindeydi. Çantasında küçük bir bez parçası vardı. Kayaya getirdi. Bez parçasını açtı. İçinde kısa bir not vardı, Ent sembollerinin harmanıyla yazılmış, özel bir şifre. Şifreyi çözünce anladı. Inti'ydi. Miras yaşıyor. Güney kıyısında 3 nokta var, Doğu dağlarında 2 nokta. Kuzey ormanında 1 nokta. Hepsi güvende. Seni arıyorum. Vaktin geldiğinde, Kıviye Koha'nın kıyısında buluşalım. Kaya mektubu okudu. Sonra tekrar okudu. Ve güldü. Yüzünde derin kırışıklıklar olan, saçları bembeyaz olmuş bu adamın gülüşü, gençliğinde taşıdığı bütün umutları taşıyordu. Kaya, köyden ayrıldı. Bu sefer veda daha uzun sürdü. 20 yılı aşkın süre kaldığı bir yerdi burası. İnsanlar ağladı. Çocuklar, artık yetişkinler olan eski çocuklar, onu sarıp öptü. Amaru, artık çok yaşlanmıştı. Elleri titriyordu ama gözleri hala canlıydı. "Dön," dedi. "Bakacağım," dedi Kaya. Yola çıktı. Kıviye Koha Gölü'ne ulaştığında gün batıyordu. Göl, altın rengi ışıkta parlıyordu. Kıyıda bir ateş yanıyordu. Ateşin başında Inti oturuyordu. 40'lı yaşlarında, olgun, sakin. Yanında başka biri daha vardı, genç bir kadın. 30 yaşlarında, bakışları keskin, duruşu dikkatli. Suma'yı hatırlattı Kaya'ya. "Bu Paya," dedi Inti. "Benim öğrencim. Artık benim öğretmenim." Kaya Paya'ya baktı. Genç kadın hafifçe eğildi. "Kaç tane öğrencin var?" diye sordu Kaya Inti'ye. 17. Kaya gözlerini kapattı. Saydı zihninden. 12 adayla başladılar. Şimdi 17'si vardı. Ve her birinin kendi öğrencileri. "Miras çoğaldı," dedi. "Evet," dedi Inti. "Ve yaşıyor."
O gece Kıviyakoha'nın kıyısında ateş başında üçü birlikte oturdu. Paya sordu, Kaya, sen bu mirası neden korudun? Yani gerçekten neden? Tapınak yıkıldı, imparatorluk çöktü. Güneş tanrısına inanan insanların sayısı her yıl azalıyor. Bir sıvıyı taşımak için bu kadar ömür harcamaya değdi mi? Bu, doğrudan bir soruydu. Kaya sevdi bunu. Sana soruyla cevap verelim, dedi. Sıvıyı neden taşıdığımı düşünüyorsun? Gücü korumak için, dedi Paya. Ya da belki, inancı korumak için. Kaya başını salladı. İkisi de doğru ama eksik. Ben bu sıvıyı taşıdım çünkü bazen insanlar gece karanlığında bir ışık görmek ister. Bu ışık bir nesne olmak zorunda değildir. Bazen bir öğreti olur. Bazen bir ritüel. Bazen bir adam, bir kadın, bir çocuk. Ama o ışığın var olması, insanlara hayatta kalmak için yeterli bir neden verir. Ben bu ışığı taşıdım. Paya düşünerek başını salladı. Peki ya güneş tanrısı? Onu hala inanıyor musun? Uzun bir sessizlik oldu. İnti'ye inancım, bir tanrının var olup olmamasından daha büyük, dedi Kaya. Güneş her sabah doğuyor. Bu, bir inanç değil, bir gerçek. Ve bu gerçek içinde, insanın tanrı arayışı, tanrının kendisinden belki daha değerlidir. Çünkü bu arayış, insanı iyi olmaya, adaletli olmaya, başkasını düşünmeye iter. Sabaha karşı Kaya uyumadı. Gölün kıyısında oturdu ve bekledi. Güneş doğdu. Her zamanki gibi. Yavaş, tutarlı, şaşmaz. Önce kırmızı, sonra turuncu, sonra altın. Ve göl yüzeyi ışıkla doldu. Kaya o anı içine çekti. Uzun, derin bir nefes. 60 küsur yıllık bir hayatın nefesi. Babasının yüzü, Suma'nın sesi, Rima'nın beyaz saçları, Inti'nin meraklı gözleri, köydeki çocukların kahkahaları, Amaru'nun tok sesi. Hepsi o bir nefeste toplandı. Ve Kaya, Güneş Tapınağı'nın en yüksek basamağında diz çökmüş 17 yaşındaki halini hatırladı. O sabahın yemini. O yemin hala buradaydı. Tutulmuştu. Şimdi ne yapacağız, diye sordu Inti, uyandığında. Kaya döndü ona baktı. Sen ve Paya, mirası taşımaya devam edeceksiniz. Ben de size son öğretimi yapacağım. Son mu? Ben artık yaşlıyım, Inti. Yolum uzun değil, ama miras genç. Senin omuzlarında, Paya'nın omuzlarında, 17 öğrencinin omuzlarında. Inti itiraz etmek istedi ama Kaya elini kaldırdı. Dinle. Güneşin kanı, bir sıvıdan ibaret değildir. Asıl güneşin kanı şudur, iyi olan her şey, yalnızca onu taşıyanlar kadar yaşar. Ve taşıyanlar çoğaldıkça, iyi olan şey de çoğalır. Sen 17 öğrenci yetiştirdin. Onlar da yetiştirsinler. Ve bir gün, belki 100 yıl sonra, belki 200 yıl sonra, bu miras o kadar çok kişide olacak ki artık gizlemek gerekmeyecek. Çünkü gizlemek, güçsüzlüğün işidir. Açıkça taşımak ise gücün. Kaya, Kıviyakoha Gölü'nün kıyısında 3 gün daha kaldı. Inti'ye ve Paya'ya son öğretimi verdi. Tableti Paya'ya devretti. Kristal şişedeki son damlaları da. 4. günün sabahı, erken kalktı. Gölün kıyısına indi. Ayakkabılarını çıkardı. Soğuk suya ayaklarını daldırdı. Güneş yükseliyordu. Arkadan Inti'nin sesi geldi, Kaya, nereye gidiyorsun? Bir yere, dedi Kaya dökmeden. Her yere. Anlamadım. Kaya döndü. Gülümsüyordu. Anlayacaksın. Ve yürüdü. Gölün kıyısı boyunca, güneşin doğduğu yöne doğru. Adımları yavaştı ama kararlıydı. Ve güneş, sanki onun için biraz daha parladı o sabah. Inti ve Paya, onu izledi. Ta ki silüeti ufukta kaybolana dek. Paya fısıldadı, gitti mi? Inti bir süre baktı. Hayır. Miras gidenler tarafından taşınmaz. Miras kalanlar tarafından taşınır. O, kaldı. Yıllar geçti. 10 yıllar, 100 yıllar. Ant dağları hala yerli yerinde duruyordu. Kar zirvelerinde hala güneş parlıyordu. Gizli patikalar hala mevcuttu. Artık kimse bilmese de, taşların içindeki işaretler silinmemişti. Ve dağların dört bir yanında, küçük köylerde, uzak mağaralarda, derin ormanlarda, güneşin kanının bilgisini taşıyan insanlar yaşıyordu. Onlar bunu, güneşin kanı, olarak adlandırmıyordu artık. Her biri kendi adını koymuştu. Kimileri, iyileştirici su, kimileri, dağın özü,
kimileri ışığın tohumu. Ama hepsi aynı şeydi. Ve hepsi Kaya'nın öğrettiği gibi davranıyordu, az kullan. Gerekene ver. Ve öğret. Çünkü miras, taşıdığın nesne değildir. Miras, taşırken öğrendiğin şeydir. Ve bu öğreti, sonsuzdu. Ve güneş, her sabah, Ent dağlarının karlı zirvelerinin ardından yükseldi. Ve yükselmeye devam etti. Son.